Burası Zodiac konuşuyor. Sana 2 kişiyi öldürdüğümü söylemek için arıyorum ve polisin onları bulacağı yerin koordinatlarını veriyorum. Tek bir iz bırakmadan Amerika'nın en büyük eyaletini felç eden, gazetelere kurgusal bulmacalar gönderen ve kurbanlarını öbür dünyadaki köleleri olarak tanımlayan bir gölge. 37 kişiyi öldürdüğünü iddia etti. Resmi makamlar 5 cinayetini ve 2 ağır yaralı kurbanını doğrulayabildi. Dünya adli tıp tarihi, DNA teknolojisi ve onlarca seri katil profilleyicisi gelişti ama o hiç yakalanmadı. Bu bir kurgu filmi senaryosu değil. Bu 50 yıldan uzun süredir açık duran FBI dosyalarına kazınmış kan dondurucu bir gerçektir. Gizem Lab TR'ye hoş geldiniz. 20 Aralık 1968 California, Vallejo. Lise öğrencileri David Faraday ve Betty Lou Jensen tenha bir Aşıklar Tepesi'nde arabalarında oturuyorlardı. Karanlığın içinden yaklaşan bir silüet, hiçbir tartışma yaşanmadan, hiçbir şey söylenmeden silahını çıkardı. İki genç oracıkta infaz edildi. Polis bunun sıradan bir çete hesaplaşması ya da gasp olduğunu düşündü. Fakat 6 ay sonra sadece birkaç kilometre ötede başka bir çift daha hedef alındı. 22 yaşındaki Darlene Ferrin hayatını kaybetti. Yanındaki Michael Mago ise mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Ancak asıl korkunç olay 28 Eylül 1969'da Berryessa Gölü'nde gerçekleşti. Gündüz vakti piknik yapan Brian Hartnell ve Cecilia Shepard'ın yanına kafasına siyah bir infazcı başlığı geçirmiş bir adam yaklaştı. Başlığın üzerinde göğüs kısmına beyaz renkle çizilmiş çapraz birleşik sembolü vardı. Yani bir hedef tahtası. İki genci bağladı. Defalarca bıçakladı. Ardından arabalarının kapısına tükenmez kalemle kendi imzasını bıraktı. Cinayetlerin tarihleri, saatleri ve o uğursuz sembol. 11 Ekim 1969 Zodiac ilk kez ıssız dağ yollarından çıkıp metropolün merkezine San Francisco'ya indi. Taksi şoförü olan Paul Stine'ın aracına bindi. Varış noktasına geldiklerinde Stine'ın başından vurarak öldürdü. Şoförün cüzdanını ve saatini aldı. Ancak en tüyler ürpertici şey Stine'ın kanlı gömleğinde büyük bir parça kesip almasıydı. İşte o gece polis tarihinin en vahim hatalarından biri yaşandı. Olay yerinden kaçan katili gören görgü tanıkları polise haber verdi. Ancak polis telsizi merkezi yanlış bir anons geçerek şüphelinin siyahi bir erkek olduğunu bildirdi. Olay yerine doğru hızla ilerleyen iki polis memuru Don Faulk ve Eric Zelms sokağın köşesinde sakince yürüyen beyaz, ağır yapılı, pardösülü bir adamla karşılaştı. Telsizdeki yanlış bilgi yüzünden adamı durdurmadılar bile. Yanından geçip gittiler. Zodiac, polisin gözünün içine bakarak gecenin karanlığında kayboldu. Saniyelerle kaçmıştı. Katil sadece öldürmüyordu. Medyanın ve polisin zihniyle oynayan bir narsisti. San Francisco Chronicle gazetesine mektuplar göndermeye başladı. Mektupların içine Paul Stine'ın kanlı gömlek parçalarını koyuyordu ve gazete manşetlerine basılmazsa bir okul otobüsünü patlatıp çocukları vurmakla tehdit ediyordu. Mektuplarda karmaşık sembollerden ve harflerden oluşan şifreli kriptogramlar vardı. ZD 407 kodlu ilk şifre sıradan bir öğretmen çift tarafından kısa sürede çözüldü. Katil orada Öldürmeyi seviyorum çünkü insan en tehlikeli avdır. diyordu. Ancak ZD 340 kodlu ikinci şifre tam 51 yıl boyunca dünyanın en iyi şifre kırıcılarına, FBI kriptograflarına meydan okudu. 2020 yılında 3 bağımsız kod kırıcı süper bilgisayarlar kullanılarak bu şifre nihayet kırıldı. Şifreden çıkan mesaj katilin ne kadar aşağılık bir zihne sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Umarım beni yakalamaya çalışırken çok eğleniyorsunuz. Gaz odasından korkmayın. Çünkü beni öbür dünyaya daha çabuk gönderecek. Çünkü artık beni bekleyen yeterince kölem var. Soruşturma boyunca binlerce insan sorgulandı. Ancak bir isim vardı ki tüm oklar onu gösteriyordu. Arthur Lee Allen. Allen çocuk tacizinden sabıkalı, dengesiz eski bir öğretmendi. Kanıtları inanılmazdı. Kolundaki saatin markası Zodiac'tı ve üzerindeki o çapraz birleşik hedef sembolü vardı. Ayak numarası Berryessa Gölü'ndeki askeri bot izleriyle birebir aynıydı. Evindeki kurbanların eşyalarına benzeyen parçalar bulundu. Daktilosu
Mektupların yazıldığı daktiloyla aynı modeldi. Her şey Alan'ı işaret ediyordu. Polis tutuklamaya hazırlanıyordu. Ancak adli tıp devreye girdi. Mektupların üzerindeki tükürük örneklerinden elde edilen DNA profili Arthur Lee Allen'la uyuşmuyordu. Olay yerindeki parmak izleri Alan'ın parmak izleriyle eşleşmiyordu. El yazısı uzmanları mektupları yazan kişinin Allen olmadığını belirtti. Mükemmel şüpheli biyolojik kanıtların önünde buharlaşıp gitti. Allen 1992'de kalp krizinden öldü ve gizem daha da derinleşti. 1974'ten sonra Zodiac'tan yeni bir mektup gelmedi. Tıpkı aniden ortaya çıktığı gibi geride hiçbir iz bırakmadan sessizliğe gömüldü. Ölmüş müydü? Belki başka bir suçtan hapse girmişti. Yoksa adli tıp teknolojisinin geliştiğini görüp köşesine mi çekilmişti? Ama arkasından mahvolmuş hayatlar bıraktı. Dosyayı takıntı haline getiren karikatürist Robert Graysmith, evliliğini ve akıl sağlığını kaybetme noktasına geldi. Davayı yürüten efsane dedektif David Toski, katili yakalayamadığı için görevden alındı ve hayatının sonuna kadar bu başarısızlığın gölgesinde yaşadı. Zodiac sadece öldürdüğü kişileri değil, onu avlamaya çalışan insanların zihinlerini de birer birer yok etmişti. Bu hikayede tatmin edici bir son yok. Sinema filmlerindeki gibi katilin kelepçelendiği o an hiç yaşanmadı. Zodiac, adalet mekanizmasıyla, polis teşkilatıyla ve modern bilimle dalga geçerek aramızdan ayrıldı. Belki de yaşlı bir adam olarak huzur içinde öldü. Belki de hala aramızda, bir yerlerde bu belgeseli izliyor. Şaka şaka. Ancak unutulmaması gereken tek bir gerçek var. Gece yarısı ıssız bir yolda durduğunuzda ve telefonunuz aniden çaldığında o karanlık gölgenin fısıltısı hala kulaklarınızda çınlamaya devam ediyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta farklı bir konuyla sizlerle olmaya devam edeceğim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.